faizi almak da vermek de haram. Ribanın her türlüsü, evet, her çeşidi yanlış ve bundan uzak durmamız gerekiyor. Hele hele kendi hür irademizde, kendi tercihlerimiz doğrultusunda da buna asla bulaşmamamız gerekiyor. Şunu da diyeyim, tabii gelirlerimiz diyor bir bankada toplanıyor. Bu gelirleri eğer vadesiz hesapta tutuyorsa bir faiz tahakkuk etmemesi lazım. Belli ki bunu çeşitli fonlara vesaire bağladıysa kardeşimiz, onlardan mutlaka birikimlere bir şey. Eğer illa da yapacaksa ben bunu yani katılım hesaplarında değerlendirmesini ben tavsiye edeceğim. En azından yani bir bankayla çalışmak zorundaysa evet, bir katılım bankasını, yani faizsiz ondan sonra bankaları tercih etmesini. Çünkü faize aracılık etmek de insanı ne yapar? Mesuliyet altına sokar, vebal altına sokar. Bunun için tercihlerini o doğrultuda yapabilir. En azından tercihimi ben ne yaptım? Mevduat Bankası değil de bir katılım bankası yönünde değerlendirdim diye düşünür. Fakat kendi bilgisi veya iradesi dışında bir faiz tahakkuk etmişse, ki bu olmaması lazım, etmiş, işte diyelim örneğin 100.000 lira hesabım var ama hayret 100.000 değişmiş, 101.000 olmuş veya 101.950 falan olmuş. Peki ben bu 950'yi ne yapacağım? Benim değil, oradan nemalandırılmış. Bunun herhangi bir sevap beklemeksizin, bundan bir ecir, mükafat vesaire ummadan bunu ne yapmak lazım? Hayri hizmetlere, yani daha doğrusu kamu hizmetine ne yapmak lazım? Aktarmak lazım. Çünkü bu kamunun malı, kamu hizmetine gitmesi lazım. Peki öyle değil de efendim mağdur, muhtaç çevremde insanlar var. Ona verir misiniz? Herhangi bir sevap. Çünkü sizin hakkınız değil o. Onu oraya aktarmak lazım. Sorunun içerisinde şöyle bir şey daha var anladığım kadarıyla. Efendim evet, burada bilgim dışında bir artı olmuş ama bilgim dışında da benden faiz ödemek zorunda bıraktıkları bazı şeyler var. Onu onunla aktarabilir miyim? Hayır, o başka şey, o başka bir şey. Yani ben o faizi onunla temizlemek yerine, hani bir tabir vardır, özür diliyorum. Hani pis olan şey ne yapılmaz? Yani onunla bir başka şey temizlik yapılmaz. Pisliği evet, pislikle temizleyemezsin diye bir tabir vardır. Halk deyimidir. Bu inşallah yanlış anlaşılmaz bu ifadem. Eğer biz oradan kurtulmak istiyorsak onu öyle bu tarafa da bizim bilgimiz dışında bir faiz tahakkuk etmesi muhtemeldir ki gecikme faizleri vesairedir. O duruma düşmemek için de mesela örneğin kredi kartı kullanıyoruz. Kredi kartı şeyimizi zamanında ödeme yapmamışız. Haliyle ne yapmış? Faizli işleme. O bizim bilgimiz değil, bizim ihmalimizden, kusurumuzdan kaynaklı bir şeydir. Bir ödememiz var, zamanında yapamamışız. Veya asgari ödeme yapmışız, azami tamamını ödemek yerine bir faiz yapmışız. Gayri ihtiyari ne yapmışız? İşte efendim vadeli hesaptan para çekmişiz, nakit almışız. Hemen arkasından ödeyelim derken faiz, bunu onunla temizlemeye gayret etmememiz lazım. Onu da ne yapmamız lazım? Düşmemek için dikkat etmemiz lazım. Verse o faizle değil, artık o ne yapmış bir şekilde, inşallah Rabbim onu da affedecektir diye düşünüyorum. İnşallah hocam.